Merhaba gezginler, ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Bugün sizi Birleşik Krallık Londra Greenwich Park'taki Royal Observatory Greenwich'e götürüyorum. Burası dünya saatlerinin kalbi, meridyenlerin buluşma noktası, tepeden Tems'e bakan eşsiz bir manzara. Zaman nasıl oldu da bir tepeye adres yazdırdı? Gelin, yavaşça çıkalım, taşların anlattığını birlikte dinleyelim. Önce burası ne sorusunu netleştirelim. Royal Observatory Greenwich, Greenwich ortalama zamanının evi ve başlangıç meridyeninin geçtiği yer. Avludaki metal çizginin üzerinde bir ayağınız doğuda, diğeri batıda durur. Hissi basit, anlamı büyük. Ziyaret bileti ile bu tarihi avluya girer, meridyen çizgisi, zaman galerileri ve kubbe altındaki büyük teleskopla tanışırsınız. Planetaryum ise ayrı biletle çalışan komşu deneyimdir. Yaz döneminde uzatılmış saatler olabilir. Standartta kapı sabah açılır, öğleden sonra kapanır. Biletinizi çevrim içi almak girişte hız kazandırır. Nerede, nasıl gelinir derseniz, Greenwich Park'ın tepesindeyiz. Cutty Sark durağına, Docklands Light Railway ile varıp, kısa bir yürüyüşle tepeye çıkabilirsiniz. Ulusal demiryolu ile Greenwich veya Maze Hill istasyonları da yakın seçeneklerdir. Thames teknesiyle Greenwich iskelesine gelmek hem keyifli hem de pratiktir. Kapıda yönlendirmeler nettir. Park içindeki yokuş orta eğimlidir. Manzara adım adım açılır. Ne zaman gitmeli sorusunun cevabı tek kelimeyle sihir, öğlen. Çünkü her gün saat 12:55'te kırmızı zaman topu yarıya yükselir, 12:58'de tepeye çıkar ve saat 13'te bir anda düşer. 100 yıldan uzun bir süre boyunca gemiler bu işarete bakarak kronometrelerini ayarladı. Rüzgar çok sertse güvenlik için çalışmayabilir. Ama açık bir günde bu 2 saniyelik düşüş, tarihin göz kırpmasıdır. Öğleden sonra kalabalık artar. Sakin bir tempo için sabah erken, altın ışık ve şehir manzarası için gün batımı idealdir. Kimin eseri diye merak edenler için kısa tarih. 17. yüzyılın son çeyreğinde Kral II. Charles, denizcilik için gök haritalarını geliştirmek amacıyla yeni bir gözlemevi emretti. Sir Christopher Wren tasarladı. İlk astronom kraliyet, John Flamsteedon Ağustos 1675'te temel taşını koydu ve kısa sürede içine taşındı. O günden beri burada çalışan astronomlar, haritaları, saatleri ve denizciliği değiştiren gözlemler yaptı. Bu mirasın en görünür simgesi ise 19. yüzyılda George Airy tarafından tasarlanan Airy Transit Circle'dır. Başlangıç meridyeninin yerini bu alet belirledi. Ne görülmeli derseniz, önce avludaki metal meridyen çizgisinde durun. Ardından ana girişin dış duvarındaki Shepherd Gate saatiyle tanışın. Bu saat 24 saatlik kadranı ile Greenwich ortalama zamanını halka gösteren ilk dış saatlerden biri kabul edilir. Kadranı, öğle yerine gece yarısını başlangıç alan astronomik alışkanlığı da hatırlatır. Merdivenlerden içeri geçtiğinizde Flamsteed House'un 8gen odası karşılayacak. Wren'in uzun pencereleri, gökyüzünü çerçeve gibi tutar. Birkaç adım ötede, zaman galerilerinde John Harrison'ın H1, H2, H3 ve H4 kronometrelerini görürsünüz. Denizde boylam sorununu çözen bu saatler, modern seyrüseferin gerçek kahramanlarıdır. Bir başka doruk noktası Büyük Ekvatoryal Teleskop. Soğan kubbe diye anılan yuvarlak kapakları açıldığında, İçeride 28 inçlik dev kırılmalı teleskopu görürsünüz. 19. yüzyılın sonundan kalma bu teleskop, Birleşik Krallık'taki en büyüklerinden biri olarak kabul edilir. Yapının ölçeğini hissetmek için kubbenin altına mutlaka uğrayın. Tarih ve mühendislik orada yan yana durur. Ziyaret planı nasıl olmalı? İlk ziyaret için 2 saat ayırın. 1 saat avlular, Flamsteed House ve zaman galerileri, yarım saat meridyen hattı ve fotoğraflar, yarım saatte teleskop ve çevresi. Öğlen saat topunu izlemek istiyorsanız 12:55'te avluda olun. Planetaryum seansı eklemek isterseniz ayrı bilet gerekir. Üstelik kurum 2025 Eylül başında başlayacak bir yenileme nedeniyle planetaryumu geçici süre kapatacağını duyurdu. Bu yüzden tarihinize göre programı kontrol edin. Gözlem ve söyleşi gibi etkinlikler bazı haftalarda eklenir, gişe ekranından günü takip edin. Bilet ve erişim başlığında pratik olalım. Gözlemevine giriş ücretlidir ve biletle girilir. Meridyen çizgisi bu biletin içindedir. Planetaryum gösterileri ayrı satılır.
Yoğun günlerde çevrim içi bilet kesinlikle zaman kazandırır. Ayrıca aynı gün Cutty Sark ile beraber alınan bir günlük kombinasyon indirimi seçeneği olur. Erişilebilirlikte dönemsel değişiklikler olabilir. Örneğin şu an Flamsteed House'u için asansörün hizmet dışı olduğuna dair uyarı bulunuyor. Güncel duyurulara bakmak akıllıca olur. Nasıl gezmeli, neye dikkat etmeli diyenlere küçük tüyolar. Park yokuşunda rüzgar, serin eser. Katmanlı giyinin, rahat tabanlı ayakkabı giyin. İç mekanlarda flaşsız, sakin çekim tercih edilir. Görevli uyarılarına uyun. Avluda meridyen çizgisinde fotoğraf çekerken sırayı hızlı tutmak nezakettir. Çocuklarla geliyorsanız dışarıdaki 24 saatlik saat ve meridyen çizgisi eğlenceli bir mini ders olur. Ziyaretin sonunda tepenin kenarına yürüyün. Londra'nın kupür kupür manzarası nefes aldırır. Kurum, Londra'nın en iyi manzarası iddiasını boşuna yazmıyor. Ne zaman gitmeli? Sorusunun mevsim cevabı da net. İlkbahar ve sonbaharda ışık yumuşaktır. Taş cepheler ve kırmızı zaman topu fotoğraflarda çok iyi çıkar. Yazın uzun günler meridyen kuyruğunu uzatır ama akşamüstü rüzgarıyla tepe serinler. Kışın keskin hava berrak görüş sağlar. Rüzgar keskinse tepeyi park içinden dolanarak daha korunaklı hatla çıkın. Yoğun kalabalıktan kaçmak için hafta içi sabah saatleri idealdir. Öğlen top düşüşü için 12:55 randevunuzu unutmayın. Kimler için uygun derseniz, aileler için eğitici, meraklı gezgin için doyurucu, romantik yürüyüş arayanlar için park yamaçlarında gün batımı harika bir fon oluşturur. Hareket kabiliyeti kısıtlı ziyaretçiler, girişte görevlilerden güncel erişim yolunu sorsun. Dönemsel bakım ve kapatma bilgileri programı etkileyebilir. Planetaryum koltukları rahat ama seanslar hızla dolabilir. Takvimi önceden gözden geçirmek iyi fikirdir. Şimdi gelin, duvarlarda ve kubbelerde saklı birkaç detayı birlikte yakalayalım. Ana kapının dışındaki Shepherd Gate saatinin 24 saatlik kadranına dikkat edin. Akrep saat 13'e doğru ilerlerken, içerideki zaman topunun düşüşünü duyup duymadığınızı hayal edin. Sekizgen odada, uzun pencerelerin içeri aldığı ışık, teleskopların bir zamanlar bu pencerelerden dışarı bakışını fısıldar. Zaman galerilerinde, Harrison'ın kadranlarının narinliği, denizde fırtına ve tuzla mücadele eden bir teknolojiye ait olduklarına inanmamayı bile sağlar. Büyük ekvatoryal kubbenin içinde ise, metalin ve ahşabın sabırla kurduğu denge, bir opera sahnesi gibi gözünüzün önünde açılır. Halk inanışları ve küçük efsaneler olmadan bu anlatım eksik kalır. Öğlen topunun düşüşünü izlemek için parkta toplanan insanların meraklı suskunluğu, Londra'da, günün tam ortasına atılan ortak bir imza gibidir. Üstelik bu kırmızı top, okyanusları aşan bir geleneğin atası sayılır. New York'taki yılbaşı topu geleneğinin ilham kaynaklarından biri olarak anılır. Zamanı halka göstermenin bu kadar görsel, bu kadar basit bir yolu, yüzyıllar sonra bile insanı gülümsetir. Bir de yeşil lazerden söz edelim. Akşamları hava uygunsa, başlangıç meridyeninin hattını kuzeye doğru göğe çizen ince bir yeşil çizgi görürsünüz. Işın, Erie Transit Circle'ın bulunduğu noktadan başlar ve iyi koşullarda kilometrelerce uzaktan seçilebilir. Şehir ışıklarıyla yarışıp gecenin içine bir koordinat yazmak, Greenwich'in zaman ve yeri aynı kareye sığdırmasının modern bir yolu, yakın çevreyi de planınıza ekleyin. Aynı gün içinde Cutty Sark'a uğrayabilir, Ulusal Denizcilik Müzesi'nde ücretsiz galerileri gezebilir, Queen's House'un avlusunda kısa bir molayla güne ritim katabilirsiniz. Böylece Greenwich'in zaman, deniz, sanat üçlemesi tek günde tamamlanır. Biletlerin ve çalışma saatlerinin mevsime göre değişebildiğini aklınızda tutun. Kapanışa gelirken soruyu yeniden sorayım. Zamanı gerçekten görmek mümkün mü? Meridyen çizgisinde dururken, öğlen topu düşerken, 24 saatlik kadranın akrebi ağır ağır ilerlerken, cevap kalbinizde belirir. Zaman, insanın birlikte uzlaştığı bir hikayedir. Greenwich, bu hikayenin ana sahnelerinden biridir. Ben skipguide.com'un sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Ziyaretinizden sonra yorumlarda buluşalım, kanalı takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi düşünme sırası sizde. Bir şehrin gerçek ritmini, anıtlarında mı, yoksa her gün aynı saatte düşen küçük bir kırmızı topun sessiz disiplininde mi yakalarız?
Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.